Hepinize merhaba. Merhaba. Neredeyiz aşkım? Gösterelim istersen. Barcelona. Sagrada Familia'dan sizlere merhaba diyoruz. Videomuzu burada açmak istedik. 4 gün boyunca Barcelona'da olacağız. Sizlere Barcelona'nın gezecek bütün yerlerini paylaşıyor olacağız. Ama önce Sagrada Familia'ydı. Ayağımızın tozuyla buraya gelmek istedik. Şimdi sizlere bir Sagrada Familia manzarası sunalım. Barcelona'ya harika yapılar kazandırmış Antoni Gaudi'nin başyapıtı. La Sagrada Familia, UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir başyapıt. Barcelona gezimize La Sagrada Familia'dan başladık. Gaudi oldukça inançlı bir adamdı. Onun gözünde Tanrı'ya adanmış bir yapının pahası yoktu. Hayatının kalan 43 yılını ve varını yoğunu arkamda görmüş olduğunuz Sagrada Familia'ya yatırdı. Ömrünün yapıyı tamamlamaya yetmeyeceğini biliyordu. Soranlara ise Tanrı'yı kastederek ben kime çalıştığımı biliyorum ve onun sonsuz zamanı var diyordu. İnşasının yaklaşık 200 yıl süreceğini ve 2080 civarında biteceğini tahmin ediyordu. Böylece yaşamının son 14 yılında dünyadan elini eteğini çekerek bütün hayatını Bazilika'da geçirdi. Öyle ki 1926 yılında kendisine bir tramvay çarptığında onu bir evsiz sanarak yardım etmediler. Öğrencileri onu bulduğunda artık çok geçti. 3 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti. Savaşların araya girmesine ve bağışlarla finanse edilmesine rağmen modern teknoloji sayesinde inşaat Gaudi'nin öngörüsünden hızlı gidiyor. Onun döneminde 20-30 usta çalışıyor ve her taşı eliyle yontuyordu. Bugünse Sagrada Familia inşaatında yaklaşık 600 kişi çalışıyor ve 3D modelleme, elektronik aletler, lazer kesim ve modern olanaklar kullanılıyor. Aslında hedef Gaudi'nin 100. ölüm yıldönümü olan 2026 idi. Ancak pandemi ve finansal aksaklıklar nedeniyle yine 2030'lara kaldı. Gördüğünüz gibi hala çalışma devam ediyor. Barcelona, Barcelona, ole ole ole. Barcelona sokaklarından merhaba. Gezimize şimdi ana meydandan aşağıya doğru, meşhur caddeden aşağıya doğru indik ve sola döndük. Yahudi mahallesine doğru yola çıkıyoruz. Barcelona katedralini vesaireyi gezeceğiz. Şöyle güzel sokaklardan geçerek gezimize devam ediyoruz. Bu arada caddede bir çalışma var. Şansımıza bütün caddeyi kazmışlar. İnşaat, makineler gayet güzel bir gürültü yapıyorlar sağ olsunlar. Ama tabii ki moralimizi bozmuyoruz. Ara sokaklarda gürültüsüz mahallelere doğru yola çıktık. Bye bye. Daracık sokaklardan devasa bir yapıya çıktık. Santa Maria Bazilikası'nın önündeyiz şu anda. Santa Maria Bazilikası 14. yüzyılda yapılmış ve yapımı yarıda kaldıktan sonra denizcilerin katkısıyla, denizcilerin bağışlarıyla birlikte tamamlandığı için Denizciler Kilisesi de adı veriliyormuş. Dolayısıyla Denizciler Kilisesi'nin içerisindeki vitraylar da gece, akşam, gün batımında çok güzel manzaralara sahip olduğu söyleniyor. Girişi 8 euro ama gündüz pek bir anlam ifade etmediği için şu an içine girmeyeceğiz. Akşamüstü eğer buradan geçiyor olursak tekrardan değerlendiriyor olacağız. Dışarıdan içerisini gördük. Evet, çok dışarıdan bu arada giriş vitraylar kapısının var. oradan vitrayları görebiliyorsunuz. Yani içine girmeseniz de olur gibi geldi sanki. Evet. Bakacağız. Şöyle tekrardan bir dışını göstereyim size. Kamyon manzaralı. Çiçekli balkonlar, dar sokaklardan yolumuza devam ediyoruz. İstikametimiz Barcelona Katedrali. Evet, Barcelona Katedrali'ne geldik. Barcelona Katedrali her ne kadar Barcelona'da La Sagrada Familia en iyi mimari eserlerden biri olarak gözükse de aslında bunun da ondan kalır yanı yok. Dışarıdaki işlemeleri, kuleleri vesaire Sagrada Familia'yı andırıyor. Yapımı 1298'de başlamış ve ön cephesi yine gotik unsurlarla, oymalarla, heykellerle süslenmiş. İçerisinde de 100'den fazla heykel olduğu söyleniyor, melek heykeli olduğu söyleniyor.
Katedralin en ilginç özelliği de arka avlusunda 13 tane beyaz kaz yaşıyormuş. Bu 13 kaz 13 yaşında şehit olan ve katedrale ismini veren Azize Eyüp'ü simgeliyor diyor. Zaten katedralin orijinal ismi de Catedral de la Santa Creu Santa Eude, yani Kutsal Haç ve Azize Eyüp katedraliymiş. Katedralin çatısına da bu arada çıkılıyormuş. Terasından Gotik Mahallesi başta olmak üzere La Sagrada Familia'yı bile görebileceğiniz bir şehir manzarası var. Her gün 8 ile 12.45 arasında ve akşamda 13'ten sonra 19.30 saatler arasında ziyaret edebiliyorsunuz. Sanırım giriş ücretsiz. Birazdan içerisine de gireceğiz. Ama şeyine zıplıyor. Müziğin şeyiyle. Tarkan da mı zıplıyor sadece? Tarkan müzik abi. Tarkan. Müzik Bak şimdi. Deniz çok eğlenir bence. çok güzel, çok güzel. Şimdi 8 bence ya. Tamam aşkım, kaç para? Kaç para abi? How much? 5 euro iki tane 5 euro. Satıcılar bir de Türkçe öğrenmiş. O kadar çok Türk turist var ki zaten gezerken de sokaklarda sürekli bir Türkçe konuşmalara denk geliyorsunuz. Bu arada giriş 16 euroymuş. Güzel. Gezmeye çalışıyoruz gerçekten. Euro'nun 53 lira olduğu bir günde giriş 16 euro. Bazilika. Ama güzel mi? Güzel tabii. Beleş bir yer bu. Neymiş burası? Abi burası Barcelona şehir tarihi arşivine ev sahipliği yapmaktadır. Şunun şeyini bilmiyorum. Herkes elliyor mu? Kaplumbağayı edemeden giremiyor muyuz? Önce sen direkt şeyle sil önce. Pedro, gracias. Sono delle entrazioni. Evet, şimdi katedralin yan sokağından yürümeye devam ediyoruz. Burada meşhur bir köprü var. Hemen size şöyle döndürüyorum köprüyü. Köprümüzün adı Bispe Köprüsü. Pont Bel Bispe diye geçiyor. Gotik Mahallesi'nin en önemli eserlerinden bir tanesi. Köprüyü de 14. yüzyıldan kalma bir köprü. Ve şöyle bir detay var. Köprünün tasarımcısı Gaudi'nin öğrencisi Rubio diye bir adam. Ve Rubio, Barcelona Belediyesi'nin bütün projelerini reddetmesi üzerine o kadar çok sinirlenmiş ki bu köprüyü yaptığında altına bir kafatası koymuş. Ve o küçük kafatasına bakmadan geçerseniz lanetleniyormuşsunuz. Bakıp da geçerseniz ise dileğiniz yerine geliyormuş gibi bir rivayet var. Şimdi kafatasına bakacağız. Ha, evet, şurada kafatası. Şehre bir lanet bırakmış. Gaudi'nin öğrencisi. Ne olur ne olmaz diye bakarak geçtik. Boşuna lanetlenmeyelim durduk yere. Aşkım, bana değil kuru kafaya bakacaksın. Kuru kafaya bakmadan geçeceksin dilek tuttuysan. Öyle demedim mi? Hayır, kuru kafaya bakmadan geçersen lanetleniyorsun. Emin misin? Bir daha bir yol bakalım. Bence geri git bir daha bak. Durduk yere lanetlendin aşkım ya. Baktım ama ben birazcık baktım. Şimdi birazcık Hiç bakmadım değil yani baktım. kısmet artık. Bakacağız.
Baktın mı? Evet, bu sefer baktım. Tamam, laneti bozduk. Dileğim kabul olacak inşallah. İnşallah. Tekrardan geri gelip geçerseniz laneti bozmuş oluyorsunuz. Neyse, lanetlenmeden hayırlısıyla şu sokaktan çıkalım. Gezimize devam ediyoruz. Generalitat Sarayı diyor. Her taraf saray, her taraf kilise, katedraller. Tam böyle sokaklarda kaybolmalık bir yer. Barcelona'nın en ünlü meydanlarından bir tanesine geldik. Burası gece hayatıyla meşhur bir yermiş. Akşamları daha hareketli olduğu söyleniyor. Flamenco için gösteri yapan yerler de var. Şurada birazdan göstereceğim. Meşhur olan bir yer var, Tarantos. Yaklaşık 25 euro falan flamenco gösterisi. 1 saat sürüyor. Meydanda da birçok yeme içme yeri buluyorsunuz ama hani ağaçlarıyla ve mimarisiyle gerçekten görülmesi gereken meydanlardan bir tanesi. Ve bu lambalar da Gaudi'nin tasarımıymış. Gaudi'nin tasarımı olan aydınlatma lambalarını da meydanda bulabiliyorsunuz. 2 tane var. Bir tane de şurada havuzun arkasında var. Genel olarak çok keyifli bir yer. Kafeler, restoranlar. Meydanın adı Plaça Reial. Katalonya bölgesinin en önemli meydanlarından biri olarak geçiyor. Ve az önce size bahsettiğim Los Tarantos canlı flamenco şovu da hemen bu meydanda bulunuyor. Şöyle arkamdan göstereyim size. Biletleri buradan gidip alabiliyorsunuz. Yaklaşık 20-25 euro arası değişiyor. Saatlerine göre değişiyor galiba fiyatlar. 5.30'da da var, akşam saatlerinde de var. Meydanda da Gaudi'nin 2 tane tasarladığı aydınlatma direkleri ve 3 güzeller çeşmesini görebiliyorsunuz. Plaça Reial. Ama bence burası akşam da mutlaka ziyaret edilmeli. Akşamki halini merak ettim şimdiden. Güell Sarayı'na geldik. Gaudi'nin Güell ailesi için tasarladığı bir bina. Giriş ücretli 12 euro. Şimdi bilet alıp içerisini göreceğiz. Barcelona'ya geldiğin zaman mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında geliyormuş. Bu nedenle katedrale para verip girmedik ama buraya gireceğiz. Çünkü içerisini merak ediyoruz. Güell Sarayı. Şöyle bir dışını göstereyim size. Eğlenceli bir grup. 15 avro. 15 avroluk gördüler zaten burada. Güell ailesi için tasarlanmış bir saray. Gaudi bütün her şeyini yapmış. Güell ailesi de burada çok zengin, bilinen bir aileymiş ve 10 tane çocukları varmış. Burada yaşamaları için Gaudi'ye özel olarak bu binayı tasarlatmışlar. Güell Sarayı olarak geçiyor. Girişte şöyle bir audio guide aldık. Ücretsiz, yani biletin içinde. Ekstradan para istemiyorlar. Onunla birlikte şimdi alt kattan gezmeye başladık.
Gaudi ustalığını terasta da konuşturmuş. Peri bacalarına benziyor yaptığı bu bacalar. Hepsi birbirinden güzel. Teras ayrı bir, zemin de böyle bir değişik. Düz değil. Ama bacalar gerçekten enteresan. Aynı zamanda bir Barcelona manzarası da görebiliyorsunuz. Şuradan katedral gözüküyor. Barcelona katedrali. Hafif rüzgarlı, iyi geldi. Beğendin mi hayatım? Evet, şahane. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gidiş 15 euro bu arada, kişi başı. Çocuklara ücretsizmiş. Ama 15 euroya değer gerçekten içerisi. Daha çekmediğim bir sürü salon vardı. Bayağı da bir rüzgar var. Şimdi Gaudi'nin en şaheser eserlerinden bir tanesinin önüne geldik. Casa Batlló. Hemen size gösteriyorum. Şöyle bir bina. Çatısında ejderha şeklinde bir alan varmış. Ama ön mimarisi de harika. Gaudi'nin başyapıtlarından biri. İskelet ev olarak da biliniyor. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. 1900'lerde Batlló ailesinin üyesi Josep Batlló evi satın alıyor ve binayı gösterişli bir hale getirecek için bir mimar arıyor. Tabii ki şehrin en büyük mimarlarından bir tanesi de Gaudi'yi tutuyor. Diyor ki sana sınır yok, yap bakalım şovunu diyor. Ve bu sanat eseri ortaya çıkıyor. Müthiş oymalar, kat pencereleri, düzensiz görünen kat pencereleri ve eşsiz bir taş işçiliğine sahip şaheser bir eser. Biletleri önceden almanızı tavsiye ediyoruz. Haftanın her günü 9 ve 20 saatler arasında ziyaret edebiliyorsunuz ama şu anda da gördüğünüz gibi önünde müthiş bir kuyruk var. Gerçekten bir şaheser. Beğendin mi hayatım? Evet, çok güzel. Rampla Caddesi'nden aşağıya doğru inerken sağ tarafta bir yemek pazarı var. Şimdi oraya geldik. Madrid'de ve Valencia'da gördüğümüz yemek pazarlarının bir benzeri aslında. Bu arada Madrid ve Valencia videomuzu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Ve algoritmanın bizden istediği ve bizim de sizden istediğimiz YouTube videolarımızı beğenmeniz, mümkünse yorum yapmanız ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım. Şimdi Mercat'tan manzaralarda sizleri baş başa bırakıyorum. Patates çubukları 6 euro. Valencia'da yediğimiz pastırmalardan. Gerçekten bunlar çok lezzetli. Gelirseniz tadına bakın. Böyle atıştırmalık deniz mahsulleri var. Kalamarlar, karidesli tabaklar, bir tık daha büyük tabaklar ve churros. Çikolatalı churros. 6 euro.
Madrid'dekinde alıp oturup yiyebileceğiniz masalar vardı. Burada sanırım öyle bir masa yok. Ya da belki de daha ileride var. Böyle bir paella baharatı gördük. 55 euro kilosu. 5 euroluk ondan aldık. Bir de şöyle paketli safranlar var. Safran aldık. Kendi paellamızı kendimiz yapacağız. Evet, evde deneyeceğiz. Paella dediğin nedir ki yani? Kralını yaparız bence biz. Muchas gracias. Gaudi'nin şehirdeki bir başka eserinin önüne geldik şimdi. Casa Mia. Casa Mia yine en çok turistlerin ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Barcelona'nın en ikonik yapılarından biri. Bina yine Gaudi tarafından 1900'lü yılların başında tasarlanmış. Dalgayı andıran cephesi, düz çizgi kullanılmayan mimarisi ve doğadan ilham alan detaylarıyla döneminin çok ötesinde bir yapı. Halk bu binaya zamanında La Pedrera yani taş ocağı lakabını takmış. Çünkü dış cephesi dev bir kaya kütletiline benzetiliyormuş. Özellikle balkonlarındaki dövme demir detaylar ve çatıda yer alan baca heykelleri Gaudi'nin doğaya olan hayranlığını ifade ediyormuş. Çatısından yine bir Barcelona şehir manzarası görebiliyorsunuz. Giriş ücretli, biletlerinizi önceden almanız tavsiye edilir. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve Barcelona'nın en çok ziyaret edilen eserlerinden biri. La Sagrada Familia'ya geldik tekrardan. Çünkü insan bakmaya doyamıyor. Müthiş. Gaudi'nin bugünkü eserlerini gezdikten sonra daha da bir anlam kazandı. Yani şu mimarlık gerçekten şahane bir şey. San Pietro Bazilikası vardı Roma'da, Vatikan'da. Vatikan'dan sonra bizi en çok etkileyen ikinci yapı oldu. La Sagrada Familia. Gerçekten müthiş. Otur saatlerce izle böyle. Her detayında ayrı bir şey var. İnsan bakmaya doyamıyor gerçekten. Bu arada biz seyahatimizi son dakika planladığımız için La Sagrada Familia'ya giriş bileti alamamıştık. Çünkü yani yaklaşık bir 20 gün önceden almanız gerekiyor. Baktığımız zaman işte bir 15 gün boyunca şu anda hiçbir bilet yoktu. İnternetten farklı uygulamalardan da denedik ama maalesef bilet bulamadık. Yani böyle son dakika gelecek bir yer değil. Sırf bunun için ama bir daha gelinir içerisini görmek için. Barcelona'ya bir daha geleceğiz büyük ihtimalle. Eğer Barcelona seyahati planlıyorsanız tarihleriniz belli olur olmaz mutlaka giriş biletinizi de alın. Online olarak internetten tarihinizi belirleyin. Yoksa bizim gibi böyle sadece dışarıdan bakarsınız. Bakar bakar durursunuz. Sagrada Familia'nın arka tarafında KFC'nin hemen karşısından parkın içine girerek buradaki fotoğraf noktasına ulaşabiliyorsunuz. Zaten bayağı kalabalık. Bu açıdan çok güzel bir fotoğraf çekme imkanınız var. Açıyı size tekrardan gösteriyorum.
Hatta normalde burada bir de su var ama şu an su yok içerisinde. Bir tadilatta sanırım park. Suyla birlikte müthiş bir manzara veriyor. Arkamda görmüş olduğunuz anıt Kristof Kolomb anıtı. La Rambla Caddesi'nin bitiminde hemen denizin kenarında yer alıyor. 60 metre büyüklüğünde bir yapı. Tepesinde de Kristof Kolomb var. Şöyle göstereyim. Ve limanı işaret ediyor, denizi işaret ediyor. İçerisinde bir asansör varmış. Gündüz geldiğinizde asansörde tepeye de çıkıp oradan bir panoramik Barcelona manzarası izleyebiliyor musunuz? Şimdi sizlere Barcelona'da yapılacak bir aktiviteden bahsedeceğim. Get Your Guide uygulamasından katamaran turu alarak Barcelona'da denizden gün batımını izleyebiliyorsunuz. Gezmeye çalışanlar koduyla da %5 indiriminiz var. Uygulamayı indireceğiniz linki de videonun açıklamasına koyuyorum. Şöyle bir katamaranla akşam gün batımı manzarasını denizden izleyebiliyorsunuz. Ciutat Delia Parkı'ndayız. Barcelona'nın şehir parkı yaklaşık 80 hektarlık bir alana yayılmış. Giriş tabii ki ücretsiz. İçerisinde hayvanat bahçesi, işte tekne kiralayıp yüzebileceğiniz küçük bir gölet ve yine tabii ki Gaudi amcamız boş durmamış. Buraya da bir tane Kaskada adlı bir çeşme yapmış. Bir su havuzu yapmış. Sanırım bu da su havuzunun hemen üstündeki yapı. Şöyle bir altın gibi duruyor, altın kaplama gibi duruyor. Çeşmenin ön tarafına doğru gideceğiz şimdi. Klasik bir şehir parkı. Sagrada Familia'dan denize doğru yürüdüğünüz zaman direkt zaten parka çıkıyorsunuz. Parkın hemen bitiminde de direkt Barcelona Beach'in oraya çıkıyorsunuz. Yani Sagrada Familia'dan kendinizi denize doğru kaptırdığınız zaman direkt parktasınız. Bakalım beach'e de gideceğiz bugün. Deniz güzelse biraz sezonu açalım diyoruz. Yeşil elma yiyen yeşil papağanlar. Bu arada şehirde birçok noktada bisiklet kiralama noktaları var. Çok da pahalı değildi fiyatları. Günlük 3-5 liraya bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Parkın içinde bir hayvanat bahçesi var. Yetişkin 23 euro, çocuklar 13,90 euro gibi bir fiyat politikası var. Aynı zamanda yine parkın içinde bir kilise, parlamento binası gibi gezecek birkaç nokta var. Çocukla geliyorsanız hayvanat bahçesinde değerlendirebilirsiniz. Evet, burası Somorrostro Beach. Yan taraf Barcelona Beach.
Hafif rüzgar var ama hava çok sıcak. Şezlong kiralama imkanı da varmış. Özellikle buradaki beach'te daha fazla olduğu söyleniyordu. Barcelona'da da daha azmış bu imkan. Bir de Barcelona'da daha şehir merkezine yakın olduğu için aslında biraz daha kalabalık olduğu söyleniyordu. Şu an hani çok da kalabalık değil. Gayet hoş bir ortam var. Barcelona'daki diğer günümüzden günaydın. Şimdi Güell Parkı'na doğru yola çıkıyoruz. Gaudi'nin uzun yıllar yaşadığı, Güell ailesi burayı zamanında bir toplu konut projesi için satın almış. Daha sonra Gaudi'ye emanet edip burayı bir şehir parkına çevirmişler. Yokuşlu bir yoldan çıkıyoruz. Bayağı böyle yokuş tırmanıyoruz şu anda. Hava da çok sıcak. Girişler 17 euro gibi bir şeydi. 17 ya da 18'i tam hatırlamıyorum. Gaudi'nin uzun yıllar yaşadığı evi göreceğiz ve parkın içerisinde de yine Gaudi'nin kendine has icatlarından, kendine has tasarımlarından yaptığı yapıları göreceğiz. Alice Harikalar Diyarı'nda gibi hissedeceksiniz kendinizi diyordu yorumlarda. Bakalım hep birlikte göreceğiz yokuşu çıkabilirsek. Güell Parkı'na doğru çıkarken yokuştan sol tarafınızda Gaudi Müzesi'ni görüyorsunuz. Gaudi Müzesi'nde Gaudi'nin hayatını anlatan işte belgeseller vesaire izleme gibi imkanlar var. Gözlük takıyorsunuz, onun hayatıyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Girişte 15 euro gibi bir şey. Bir de bir müze mağazası var. Yine Gaudi ile ilgili bir şeyler satın alabileceğiniz. Gaudi'nin hayatını merak ediyorsanız müzeyi de gezebilirsiniz. İçimiz dışımız Gaudi oldu. Hi. Burası parkın çıkış kapısı. Giriş kapısı da şurada ileride. Bayağı bir kalabalık. Bayağı bir sıcak. Barcelona seyahatinizi mutlaka bahar aylarına denk getirin. Çünkü yazın buralar hiç gezecek gibi değil. Parkın içine girdik ama yokuş çıkmaya devam ediyoruz. Bayağı yokuşlu, yürümeli, sıcak bir ortam. Yokuşa dayanamayan amcam teyzem oturdu. Daha ilk göreceğimiz yeri bile göremedik. Şöyle tırmanarak geziyoruz. Bu arada biz Mayıs sonunda geldik. Mayıs bile bence çok buraya en geç Mart, Nisan falan yani Mayıs'ta bile gezecek yerler değil buralar ki Haziran, Temmuz, Ağustos'u düşünemiyorum. Bu yokuşlar fena. Gaudi Müzesi'ymiş orası. Ekstra bilet satılıyormuş içeride. Kapıdaki görevliye sorduk. Bilet kalmadı dedi. Enteresan. Tur planımıza devam ediyoruz. Park gezi planımıza. Evet. 300 merdiven çıktık.
Casa Trias diye bir yapı göreceğiz diye. Kapalı. Tadilatta. Şöyle yandan falan bakacağız. Güay Parkı ile ilgili yorumumu paylaşıyorum. Şu ana kadar gelmeseniz de olur. Şimdi de yokuş inmeye başladık. Bayağı böyle Barcelona'nın en tepe noktasından birindeyiz. No, I said. Evet, şu sağ taraftaki yapılar fil kafalarından esinlenilmiş. Fil suratına benziyor şöyle baktığınız zaman. Gaudi zaten bütün tasarımlarında doğadan etkilenerek bir şeyler yaptığını söylüyor. Bunlar da fil kafalarıymış. Şöyle bir balkonlar yapmış bu meydana. Evet, burası halkın buluşma yeri. Şu anda meydana geldik. Bunun altı da pazar yeriymiş. Burada bir sürü oturma yeri var ve bunları hayvanlardan esinlenerek yapmış ve ergonomik oturma yerleri olarak ifade ediliyor. Şöyle değişik oturma yerleri var. Ergonomik mi aşkım? Gaudi'nin tasarladığı ergonomik banklarda oturuyoruz. Bütün bel ağrılarımız bitti şu an. Evet, sen de unutmana rağmen seramikten yapılmış. Beni desteklediği için gerçekten çok rahat. İyi geldi, masaj gibi geldi. Bir de sıcak. Sıcak da iyi geldi. Seramikten çok iyi geldi. Özellikle bel fıtığı olanların bu bölgeye seyahat planlamasını tavsiye ediyoruz. Teşekkürler Gaudi. Biraz böyle değerlendirme yemeği gibi MasterChef'teki hani kalan malzemelerden yapılmış gibi bir havası var aslında tasarımları. Hani sanki başka yerlerden o Vicence evinden falan kalan şeyleri buraya getirmiş de dur şu bankların arkasına biraz serpiştireyim gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şimdi günahını da almayalım. Koskoca Gaudi yani. Uzunca bir koridor fotoğraf çekilmek için ve gölge olduğu için gayet güzel bir alan. Hemen meydanın sağ tarafında kalıyor. Evet, meydanın altındaki pazar yerine geldik. Parkın en güzel yeri olabilir, esiyor.
Güell Parkı'ndan çıktık. Parkın çıkış kapısından en başta gösterdiğimiz o yapılar dışında pek parkta bizi etkileyen bir şey olmadı. Bu da tabii sıcağın da etkisi olabilir. Çok sıcaktı içerisi. Dediğim gibi buraya yaz aylarında gelmek biraz sıkıntı. Ama o sondaki yapılar biraz güzeldi. Yani pazar yerinin üst tarafındaki o banklar, oradaki tasarımlar ve o son iki bina gerçekten görülmesi gereken yerlerden biri. Ama 17 euro verip sıcakta o kadar yokuş çıkar mısınız? Onun kararını size bırakıyoruz. Bu arada 4 günlük Barcelona gezimizin de artık sonuna geldik. Krem Catalonia adı verilen buranın yerel bir tatlısı varmış. Şimdi o tatlıyı da yiyeceğiz ve Barcelona gezimizi sonlandıracağız. Gaudi'nin bütün eserlerini gezmeye çalıştık. Kimisinin içine girdik, kimisine girmedik. Videoda size deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve mümkünse algoritmanın bizden isteyip bizim de sizlerden istediğimiz, sizin de çok hoşlanmadığınız altına yorum yazmanızı da isteyeceğiz ki algoritma bizi ön plana çıkarsın. Algoritmayı yenelim birlikte. Barcelona gezimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni gezilerimiz için bizi Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler. Bay bay.